Tarih sahnesi, bazen iki devin aynı anda parladığı, ancak kaderin onları kaçınılmaz bir çarpışmaya sürüklediği anlara tanıklık eder. 16. yüzyılın başları. Bir yanda, atalarının mirasını devralmış, gözü pek ve kararlı Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim. Diğer yanda ise karizmasıyla kitleleri peşinden sürükleyen, kendini adeta ilahi bir figür olarak sunan Safevi Devleti'nin kurucusu Şah İsmail. İkisi de Türk, ikisi de hükümdar, ikisi de kendi vizyonları için her şeyi yapmaya hazır. Bu sadece iki ordunun değil, iki farklı dünya görüşünün, iki farklı mezhebin ve iki sarsılmaz egonun savaşıydı. Aralarındaki hakaret dolu mektuplaşmalar, Anadolu'da alevlenen isyanlar ve nihayetinde Çaldıran Ovası'nda dökülen kardeş kanı. Peki bu iki büyük lideri bu kanlı satranca iten neydi? Hangi kayıp hesaplaşmalar, hangi gizli korkular ve hangi büyük ihtiraslar bu trajedinin fitilini ateşledi? Bu videoda Yavuz Sultan Selim ve Şah İsmail'in destansı mücadelesini, az bilinen yönlerini ve tarihin akışını değiştiren kayıp detaylarını inceliyoruz. Kemerlerinizi bağlayın çünkü Doğu'nun iki aslanının kapışmasına tanık olacaksınız. Hikayemizin bir kahramanı, 1501'de Safevi Devleti'ni kurarak İran coğrafyasında yeni bir sayfa açan Şah İsmail'di. O sadece bir devlet kurucusu değil, aynı zamanda Hatayi mahlasıyla dokunaklı şiirler yazan bir şair ve kendisini Mürşid-i Kamil, kusursuz rehber olarak gören Kızılbaş Türkmenlerin ruhani lideriydi. Şeyh Safiyüddin'in soyundan geldiğini iddia eden karizmatik kişiliği, 12 İmam Şiiliğini devletin resmi mezhebi ilan etmesiyle birleşince, kısa sürede İran, Azerbaycan ve Doğu Anadolu'daki binlerce Türkmen aşiretini etkisi altına aldı. Bu, Sünni dünyanın lideri konumundaki Osmanlı İmparatorluğu için sadece siyasi değil, aynı zamanda ciddi bir ideolojik tehdit anlamına geliyordu. Şah İsmail'in Anadolu'daki Kızılbaş Türkmenler üzerindeki etkisi, Osmanlı topraklarında huzursuzluklara ve hatta Şahkulu gibi büyük isyanlara yol açıyordu. Onun kayıp veya gizli hedefi belki de tüm Türkmenleri tek bir bayrak altında toplamaktı. Diğer yanda ise Osmanlı tahtına 1512'de babası II. Bayezid ve kardeşleriyle yaşadığı çetin bir iktidar mücadelesinin ardından geçen, sert mizacı, keskin zekası ve sarsılmaz kararlılığıyla tanınan Yavuz Sultan Selim vardı. Lakabı Yavuz'du, yani sert, şiddetli ama aynı zamanda çabuk ve becerikli. O Şah İsmail'in Anadolu'daki etkisini ve Safevi Devleti'nin yayılmacı politikalarını Osmanlı için birincil tehdit olarak görüyordu. Tahta çıkar çıkmaz, önceliğini bu Doğu tehlikesini bertaraf etmeye verdi. Önce Anadolu'daki Kızılbaş isyanlarını ve Safevi sempatizanlarını büyük bir sertlikle bastırdı. Bazı kaynaklara göre bu süreçte on binlerce kişi hayatını kaybetti veya hapsedildi. Yavuz için bu sadece bir toprak meselesi değil, aynı zamanda devletin bekası ve Sünni İslam'ın korunması adına bir kutsal mücadeleydi. Onun zihnindeki kayıp strateji, Şah İsmail'i kendi topraklarında kesin bir yenilgiye uğratmaktı. Askeri hazırlıklar sürerken iki hükümdar arasında tarihe geçen o meşhur mektuplaşmalar başladı. Bu mektuplar sadece birer diplomatik nota değil, aynı zamanda bir psikolojik savaş, bir hakaret ve meydan okuma düellosuydu. Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail'i mülhit, dinsiz, kafir ve sapık olarak nitelendiriyor, onu Şii inançlarından vazgeçip Sünniliği kabul etmeye ve Osmanlı egemenliğini tanımaya çağırıyordu. Mektuplarında kullandığı dil son derece sert ve aşağılayıcıydı. Şah İsmail ise cevaplarında bazen daha şiirsel, bazen alaycı, bazen de meydan okuyan bir üslup kullanıyordu. Kendi soyunun kutsallığını ve liderliğinin meşruiyetini vurguluyordu. Hatta bir rivayete göre Yavuz'un tehdit dolu mektuplarına karşılık olarak ona bir kutu afyon göndererek "Bu mektupları ancak böyle bir kafayla yazmış olabilirsin" imasında bulunduğu söylenir. Bu mektuplaşmalar, iki liderin birbirlerine karşı duyduğu öfkeyi ve nefreti körükleyerek kanlı bir savaşı kaçınılmaz hale getirdi. Bu mektuplardaki bazı kayıp veya ima yoluyla söylenen tehditler hala tarihçiler tarafından incelenmektedir. Söz düellosu yerini kılıç seslerine bırakmak üzereydi. Yavuz Sultan Selim büyük bir orduyla Safevi topraklarına doğru sefere çıktı. Ancak bu sefer Osmanlı ordusu için oldukça zorlu geçti. Uzun mesafeler, sarp coğrafya, erzak sıkıntısı ve Şah İsmail'in uyguladığı yakıp yıkma taktiği Osmanlı askerlerini yıpratıyordu.
Yeniçeriler arasında huzursuzluk baş göstermişti. Şah İsmail ise ordusunun başında Yavuz'u kendi seçtiği bir meydanda karşılamayı planlıyordu. Onun güvendiği Kızılbaş Türkmenlerden oluşan son derece sadık ve cesur süvarileriydi. Ancak bir konuda önemli bir eksiği vardı: ateşli silahlar. Şah İsmail ve komutanları top ve tüfeği mertliğe sığmaz bir savaş aracı olarak görüyor, geleneksel süvari hücumlarına güveniyorlardı. Bu, savaşın kaderini belirleyecek kayıp bir hesap hatası olacaktı. Ve nihayet 23 Ağustos 1514 sabahı Van Gölü yakınlarındaki Çaldıran Ovası'nda iki büyük Türk ordusu karşı karşıya geldi. Bu sadece bir savaş değil, bir devrin kapanıp bir devrin açıldığı, kardeşin kardeşe kılıç çektiği trajik bir andı. Şah İsmail'in Kızılbaş süvarileri inanılmaz bir cesaret ve coşkuyla Osmanlı saflarına saldırdı. Savaşın ilk anlarında Safevi ordusu üstünlüğü ele geçirmiş gibiydi. Ancak Yavuz Sultan Selim'in askeri dehası ve Osmanlı ordusunun disiplini, özellikle de ateşli silahların ezici gücü savaşın seyrini değiştirdi. Merkezde toplarını birbirine zincirleyerek kurduğu savunma hattı ve Yeniçerilerin tüfek atışları Safevi süvarilerinin hücumlarını kırdı. Şah İsmail bizzat savaşa girmiş, büyük bir kahramanlık göstermiş, hatta yaralanmıştı. Ancak ordusu dağılıyordu. Osmanlı topçusunun ateşi Safevi ordusunda büyük bir paniğe yol açtı. Günün sonunda zafer Yavuz Sultan Selim'indi. Çaldıran Ovası'ndaki bu savaş binlerce Safevi askerinin kaybıyla sonuçlanmıştı. Yavuz Sultan Selim, zaferinin ardından Safevi başkenti Tebriz'e girdi. Ancak kışın yaklaşması, erzak sıkıntısı ve Yeniçerilerin geri dönme isteği nedeniyle burada uzun süre kalamadı. Şah İsmail ise bu yenilginin ardından büyük bir yıkım yaşadı. Mürşid-i Kamil imajı sarsılmış, yenilmezlik efsanesi sona ermişti. Rivayetlere göre bir daha asla yüzü gülmemiş, kendini içkiye ve yasa boğmuştu. Onun bu kayıp ruh hali, Safevi devletini de derinden etkiledi. Savaşın en çok konuşulan ve en sansasyonel kayıp hikayelerinden biri de Şah İsmail'in eşi Taçlı Begüm'ün akıbetidir. Bazı kaynaklara göre Taçlı Begüm, Çaldıran'da esir düşmüş ve Yavuz Sultan Selim tarafından Şah İsmail'i küçük düşürmek amacıyla bir Osmanlı devlet adamıyla evlendirilmiştir. Ancak bu iddia pek çok tarihçi tarafından tartışmalı bulunur ve kesin kanıtları yoktur. Taçlı Begüm'ün gerçek kaderi tarihin kayıp sayfaları arasında kalmıştır. Çaldıran zaferi Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğu Anadolu'daki hakimiyetini pekiştirdi ve Safevi tehdidini uzun bir süre için bertaraf etti. İki devlet arasındaki sınırlar büyük ölçüde belirlendi. Ancak bu savaşın en kalıcı ve belki de en kayıp mirası, İslam dünyasındaki Sünni-Şii ayrılığının daha da derinleşmesi ve siyasi bir boyut kazanması oldu. Bu ayrılık, yüzyıllar boyunca bölge politikasını etkilemeye devam edecekti. Yavuz Sultan Selim, bu zaferle Hadimül Haremeyn, Mekke ve Medine'nin hizmetkarı, unvanına giden yolda önemli bir adım atmış oldu. Şah İsmail ise aldığı yenilgiye rağmen Safevi devletini ayakta tutmayı başardı ve onun mirası İran tarihinde derin izler bıraktı. İki büyük Türk hükümdarının bu kanlı mücadelesi bize iktidarın, inancın ve kimliğin nedenli karmaşık ve çatışmalı olabileceğini gösteren trajik bir kayıp hikaye olarak kaldı. Acaba bu iki lider arasında farklı bir diyalog mümkün olabilir miydi? Yoksa bu kardeş kavgası kaçınılmaz mıydı? Bu sorular tarihin vicdanında cevabını aramaya devam ediyor. Siz bu büyük mücadele hakkında ne düşünüyorsunuz? Yavuz mu haklıydı, Şah İsmail mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki kayıp hikayede buluşmak üzere, hoşça kalın.